Hadi dürüst olalım, yorgunsun. Sürekli bir şeyleri kontrol etmeye, değiştirmeye, oldurmaya çalışmaktan tükenmiş durumdasın. Gel hayatın bir nehir olduğunu düşün. Sen de o nehirde yol alan bir tekne. Bir hayal etsene. Farkında mısın? Sürekli akıntıya karşı kürek çekiyorsun. Varış noktan başka, nehrin akışı başka. Ve neden ilerleyemediğini, neden bu kadar yorulduğunu merak ediyorsun. Peki ya ilerlemenin sırrı daha güçlü kürek çekmekte değil de o kürekleri suya bırakıp nehrin akışını anlamak ve onunla uyumlanmaksa, o bitmek bilmeyen nedenden mücadelesini bitirecek şey savaşmak değil de hayatla nazikçe dans etmeyi öğrenmekse. Bu sohbette kabullenmek kelimesinin üstündeki o ağır, pasif, pes etmek katmanını temizleyeceğiz. Göreceksin ki kabullenmek bir yenilgi değil. Tam tersine içsel bir gücün ve bilgeliğin en berrak hali. Bu aslında durumun sadece gözlemleme sanatıdır. Omuzlarındaki dünyayı değiştirme yükünü hafifletecek, enerjini doğru yere odaklamanı sağlayacak. Yorucu kürekleri bir anına kenara bırak ve nehrin bilgeliğine kulak ver. Kabullenmek dediğimizde aklına hoşlanmadığın bir duruma katlanmak geliyor değil mi? Ama hayır, bu alışmak değil. Çünkü alışmak bir süre sonra duyarsızlaşmaktır. Kabullenmekse olanı tüm çıplaklığıyla, tüm can yakıcılığıyla bile görme, ona alan açma cesaretidir. Bu aslında gerçeğe saygı duymaktır. Direnmeyi ise bir güç gösterisi sanıyoruz. Asla kabullenme, pes etme diyen o iç sesine kulak veriyorsun. Peki neyle savaşıyorsun? Çoğu zaman zaten hep olan bir şeyler. Diyelim ki dışarıda yağmur yağıyor. Bu bir gerçek. Direnmek, yağmura öfkelenmek, planlarının bozulmasına isyan etmek. Aslında bunlar böyle olmamalıydı diye söylenmektir. Eğer bu bir savaş olacaksa böyle enerjini kaybedersin sadece. Kabullenmekse dışarıya bakıp evet yağmur yağıyor diye gözlemlemektir. Savaş biter. Enerjin sana geri döner. Ve şu basit soruya odaklanırsın. Peki bu gerçekle birlikte ben ne yapacağım? Belki bir kahve yaparsın, belki bir film izlersin ya da şemsiyeni alıp yağmurun tadını çıkarabilirsin. İşte o anda seçim gücü sana geri döner. Hayatındaki birçok zorluk da bu yağmur gibidir. Değiştiremeyeceğin bir geçmiş, bir başkasının karakteri ya da bir hastalığın varlığı. Sen enerjini bu gerçeklerle savaşarak harcıyorsun. Bu direnç zihninde sürekli bir gürültü yaratır ve aslında içindeki o sakin sesi duymanı engeller. Kabullenmek, gürültüyü kısıp olanı olduğu gibi gözlemlemektir. İlişkilerde de biraz durum böyle. Aslında ilişkilerde bizi en çok yoran şey ne biliyor musun? Karşındaki insanları olmasını istediğin kişiye dönüştürme çaba. Bu şey gibi. Bir armut ağacının yanına gidiyorsun ve neden elma vermediğiyle ilgili sitem ediyorsun ona. Ya bir elma vermek bu kadar mı zor? Diye hayıflanıyorsun. Belki bir noktada onu budamaya, dallarını eğip bükmeye başlıyorsun. Sonunda ikiniz de incinmiş ve yorgun oluyorsunuz. Kabullenmekse o armut ağacına bakıp bu bir armut ağacı ve o harika armutlar veriyor diyebilmek. Bu elmayı daha çok sevdiğin gerçeğini değiştirmez. Ama senden farklı olanı olduğu gibi görmeni sağlar. Ondan elmayı beklemeyi bıraktığın an onun sunduğu armudun tadını çıkarmaya başlayabilirsin. Ya da aradığın şeyin elma olduğuna karar verir. Başka bir elmacının yanına gidersin. Seçim kavgayla değil, net ve sakin bir görüşle yapılır. Bu metaforun en acımasız tarafı bazen aynı şeyi kendine de yapıyorsun. Belki doğan gereği daha sakin, daha analitik bir armut ağacısın. Ama dünya senden daha hızlı, daha dışa dönük, ne bileyim daha eğlenceli bir elma ağacı olmanı bekliyor. Sen de gidip kendi doğana direniyorsun. Neden herkes gibi değilim diye kendini yiyip bitiriyorsun. Kendini kabullenmek, kendi toprağına, kendi köklerine dönüp bakmak. Ben bir armut ağacıyım ve bunda utanılacak bir şey yok deme cesaretidir. Kendi eşsiz meyvelerini vermeye odaklandığında o anlamsız yarışa girmeyi bırakırsın. Kendinle olan ilişkin genellikle en acımasız olduğun alandır. Kendini hatalarından, eksikliklerinden, zayıflıklarından oluşan bir liste gibi görme eğilimindesin. Bu da şuna benziyor. İçindeki bahçeye girip sadece yabani otları görmek ve sürekli onlarla savaşmak gibi. Bu otu da yolmalıyım, şu neden çıktı diye sürekli bir mücadele halindeyiz. Bu savaş bizi o kadar yorar ki bahçedeki güzel çiçekleri, güçlü ağaçları, toprağın potansiyelini bile göremeyiz. Kendini kabullenmek, o bahçeye bir savaşçı gibi değil, bilge bir bahçıvan gibi girmektir. Bilge bahçıvan bahçeyi olduğu gibi gözlemler.
Evet, burada yabani otlar var. Şu kısım birazcık daha kayalık. Şurası da daha az güneş alıyor. Bahçıvan bu gerçekliklere kızmaz ve onlarla savaşmaz. Sadece tespit eder. Bu gözlem şefkatli bir eylemin başlangıcıdır. Bu yabani otların kökleri derinde. Onları nazikçe temizlemeliyim. Bu kayalık toprağa ona uygun bitkiler ekmeliyim. Güneş almayan bu köşeye gölgeyi seven çiçekler dikebilirim. Gördüğün gibi kabullenmek pasif bir duruş değil, gerçekle uyumlu, bilgece bir eylemdir. Kendine bu şefkatli bahçıvan gözüyle bakmaya başladığında kendini suçlama döngüsü de kırılır. Neden bu kadar kaygılıyım diye savaşmak yerine evet içimde bir kaygı var. Tıpkı bahçedeki yabani otlar gibi. Ama ona neyin iyi geldiğini gözlemleyebilirim demeye başlarsın. Belki o kaygının sana bir şey anlatmaya çalıştığını fark edersin. Belki de sadece biraz dinlenmeye, biraz suya ihtiyacı vardır. Bu yaklaşım hayatın kaçınılmaz zorlukları, sıkıntıları karşısında aslında bize bir pusula sunuyor. Zihinsel düğümlerle boğuşmak yerine onları nazikçe çözmenin basit bir yolunu öğretiyor. Çoğu zaman zihnimizdeki sorunlar çözümsüz gibi gelir. Endişeleniyorsun, aynı şeyleri tekrar tekrar düşünüyorsun ve bir çıkış yolu bulamıyorsun kendine. O düğümü çözmek için sana 2 sihirli soru veriyorum. Bir dahaki sefere kendini sıkışmış hissettiğinde kendine bunu bir hatırlat. Bu durumla ilgili yapabileceğim, benim kontrolümde olan bir şey var mı? Cevap evetse harika. O zaman endişelenmeyi ve sıkıntı etmeyi bırak ve o adımı at. Bir telefon mu edeceksin? Et. Bir özür mü dileyeceksin? Dile. Eğer çözüm senin etki alanında enerjini eyleme yönlendir. Bu gücünü eline almaktır. Ama cevap hayırsa, yani eğer durum senin kontrolünün tamamıyla dışındaysa, o zaman 2. soru devreye giriyor. Öyleyse bu durumu kabullenebilir miyim? Ama bu durumdan hoşlanabilir miyim demek değil. Aslında yaptığımız şey bu gerçekle savaşmayı bırakıp enerjini bu gerçeklikle nasıl yaşayacağına odaklamak. Trafikte sıkışık kaldıysan öfkeyle kornaya basmak yerine bir podcast açabilir misin? Geçmişte yaptığın bir hata yüzünden kendini yiyip bitirmek yerine evet o hatayı yaptım. Ondan ne öğrendim? Ve şimdi nasıl daha bilgece ilerleyebilirim diyebilirsin mesela. Bu 2 soru enerjini nereye akıtacağını belirleyen 2 vana gibidir aslında. Seni beyhude bir savaştan alıkoyar ve gücünü, huzurunu korumaya yönlendirir. Kabullenmeyi bir pratik haline getirdiğinde sorunlar sihirli bir şekilde yok olmuyor. Ama senin içsel durumun dönüşüyor. Omuzlarında taşıdığın o görünmez yük kalkar ve yerine dingin bir hafiflik gelir. Sen artık akıntıyla savaşmayı bıraktın. Suyun gücünü bir düşman olarak değil, bir ortak olarak görmeye başladın. Enerjin artık direnmeye değil, yön vermeye odaklanıyor. İşte en büyük özgürlük neyi bırakacağını bilmeye başladığında ortaya çıkıyor. Bugün hayatında direndiğin o tek bir şeyi fark et. Onu çözmeye çalışma. Sadece gözlemle. Bedeninde nasıl bir his uyandırdığını merakla izle. Eğer bu sakin bakış açısı sana iyi geldiyse beğen butonuna tıklayarak bu videoyu akıntıya karşı kürek çeken başka birinin önüne çıkar. Ve unutma, en büyük özgürlük neyi bırakacağını bildiğinde başlar. Sesim burada çokça yankılandı. İlk başlarda, ilk videoda çokça ağladım, ettim falan ama son videom çok dingin bitti. O yüzden çok değişik duygular. Öyle. Burası da evrim geçirdi ama burası da artık vadesini doldurdu. Bir şey çok istersen bazen olmaz ama bazen olur. Bu bir motivasyon konuşması değil, bu bir gerçek konuşması.